Geçenlerde ne işe yaradığını bilmediğimiz eşyalarla ilgili video hazırlamıştım. O video 3 günde 1 milyon izlenmeye ulaşarak yoğun ilgi gördü ve ikinci bölümünü yapmamı istediniz. İşte karşınızda ikinci bölüm. Kanalımı ilk kez ziyaret eden arkadaşlar, kanalıma abone olarak hem bu serinin ilk bölümüne hem de diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Her gün karşılaşmamıza rağmen ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 eşya. Kot pantolondaki metal düğmeler. Kotu kot yapan şeylerden biri de metal düğmeler. Fakat tarz olsun diye yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kotun mucidi Levi Strauss bu dayanıklı pantolonları işçiler uzun süre giysinler diye yapmıştı. Doğru, kotlar yırtılmıyordu. Fakat dikiş yerlerinden sık sık sökülüyordu. Buna çözüm olarak Levi, kotun en çok gerilen noktalarını metal ile perçinledi. Bununla hem sorunu çözdü, hem de hiçbir zaman eskimeyecek kot modasını başlattı. Tencere tutacağındaki delik. Tencereyi asmak için kullandığımız bu deliğin bir başka kullanımı da mevcut. Yemek yaparken nereye koyacağımızı sık sık şaşırdığımız kaşıkları hatırlarsınız. Bazen sırf onları koymak için unutarak 2-3 tabak kirletiriz. Tutacaktaki delik tam da o anda devreye giriyor. Kullandığınız yağlı kaşığı bu deliğe geçirerek hayatınızı kolaylaştırmış olursunuz. Kablo uçlarındaki silindir. Kabloların uçlarına yakın silindirleri bilmeyen yoktur. Fakat bu silindirlerin ne işe yaradığını bilen çok az kişi var. Bu silindirin adı ferrit. Eğer içini açarsanız boru şeklinde mıknatıs göreceksiniz. Ferritin görevi elektromanyetik parazitleri engellemek. Örneğin telefonunuz çalınca televizyon ekranındaki karıncalanmalar ve radyodaki cızırtılar telefonun elektromanyetik dalgalarından kaynaklanmakta. Bunun sebebi televizyon veya radyonun elektrik kablolarındaki ferrit düğme eksikliği. Cetvellerdeki delikler. Bu deliklerin ne olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Çok kolay. Cetveller bu deliklerden asılır. Klavyedeki çıkıntılar. Hemen şimdi klavyenize göz atarsanız F ve J harfleri üzerinde birer çıkıntı olduğunu fark edeceksiniz. Klavyeyi 10 parmak tekniğiyle kullananlar bu çıkıntıları referans noktası olarak kullanır. Sol elin işaret parmağını F'nin, sağ elininkini J'nin üzerine getirerek 10 parmak ile yazmaya başlarlar. F ve J'nin yerini tespit etmek için her seferinde klavyeye bakmak zorunda kalmasınlar diye bu harflerin üzerinde çıkıntılar var. Spagetti kaşığındaki delik. Öğrenciler için yılın en büyük açıklamasını yapmadan önce bir düşünelim. Sadece kendin için spagetti yaptığın anları hatırlıyor musun? Göz kararı bir miktar spagettiyi ekledikten sonra açtığın da etkisiyle "Abi bu az olur" deyip yavaş yavaş paketin tamamını tencereye eklediğin öğünleri de hatırlıyorsundur. Şimdi mucizeyi dinle. Spagetti kaşığındaki delik sadece suyun akıp gitmesi için değil, aynı zamanda bir porsiyon ölçüsü olarak tasarlanmış. iPhone'un arkasındaki nokta. iPhone'ların arka kısmındaki kamera ve flaşın tam ortasında bir delik göreceksiniz. Sakın Apple Store'a giderek "iPhone'umda delik var, gururum incindi, 1 milyon dolar tazminat istiyorum" demeyin. Paniğe kapılmayın, bu delik mikrofon görevini yerine getiriyor. Kutulardaki renkli daireler. Geçenlerde bununla ilgili bir yorum gördüm. Güya gizli örgütler tarafından insanlar üzerinde zihin kontrolü sağlamak için bu renkler oraya yerleştirilmiş. Her gün televizyon izliyorsun. Gizli örgüt televizyondan yapar yapacağını. Bu gizli dairelere mi kaldılar diye yazacaktım. Vazgeçtim. Bu daireler ürünün ambalajında kullanılan boyaların listesi. Tüketicilerle veya zihin kontrolüyle herhangi bir ilgisi yok. Cam şişelerin altındaki boşluk. Cam şişeler ilk yapıldığında teknoloji gelişmemişti. Tüm ölçümler el ile göz kararı yapıldığı için cam şişelerin altı her zaman düz yapılamıyordu. Bu yüzden de yere sağlam basmayan şişeler sallanıyordu. Daha sonra şişelerin altında tam ortadan bir boşluk oluşturarak bu sorunu çözdüler. Bugün teknoloji bize pürüzsüz ve dümdüz şişe altı üretme imkanı sağlıyor. Ama bu boşluk özellikle de şarap şişelerinde bir geleneğe dönüşmüş durumda. Yaya geçidi levhası. Bu levha, Türk şoförlerinin anlamakta çok zorluk çektiği, hatta çoğunun hiçbir şekilde anlamadığı bir levha. Aslında anlamı çok basit. Bu levhayı gördün mü, yayaya yol ver demek. Ama maalesef 2016 yılında bu işareti anlamakta zorluk çekiyoruz. İşaretten bahsetmişken, şu an ekranda gördüğünüz bu işarete tıklayarak kanalıma abone olabilir, bu serinin ilk bölümünü seyredebilirsiniz. Orada görüşmek üzere, hoşça kalın.